Arkadaşlar herkese merhabalar. Biliyorsunuz petrol çağı başladı. Petrol çağında bayağı bir ilerledik. Size burada yaşadığım sıkıntıları anlatacağım. Sizin de aynı problemleri yaşamadan hızlıca bu süreci bitirmeniz açısından bazı kritik bilgiler vermek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz petrol araştırmalarına petrol çağı diye bir araştırma sekmesi geldi. Biz burayı yükseltmeye başladık. Şu anda mevcut durumda biz sonuna doğru yaklaşmış bulunuyoruz. Bu son araştırmayı tamamladıktan sonra karargahımızı 31'den 35'e doğru yükseltmeye başlayacağız. Bu bize yaklaşık olarak 35'e geldiğimiz zaman 5 milyona yakın bir güç artışı sağlayacak. Şimdi öncelikle arkadaşlar en baştan hızlıca ne yapmanız gerektiğini anlatıyorum. Birinci araştırmayı bir yapıyorsunuz, maksimumluyorsunuz. Çünkü sıralama bu şekilde gitmeli. En hızlı şekilde en sondaki araştırmaya ulaşmaya çalışıyoruz şu anda. Hızlandırmalarımızı, inşaatları falan boşa harcamıyoruz. Çünkü ileride bize lazım olacak. Şimdi arkadaşlar birincisini maksadık. Diğerlerini bir yaptık. İkincisini, üçüncü sıradakini tekrar maksimum yapacağız. 1-1 maksimum, 1-1 maksimum, 1-1 maksimum sıralaması ile gidiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar buradaki önemli problem petrol. Petrol sıkıntısını herkes yaşıyor. Tabi para harcayıp petrolü alıp da şu anda 32 karargah seviyesine gelen kişiler çok oldu. Bizim takımımızda da şu anda 32 olan arkadaşlarımız var. Onlar hızlı ilerledi. Biz henüz 31'i açmaya çalışıyoruz. Çünkü araştırma hızlandırmalarımızı falan hepsini daha öncesinden harcamıştık. Hızlandırmaları boşuna harcamıştık. Sizin bu hataya düşmemeniz gerekiyor. Arkadaşlar burada asıl dikkat etmeniz gereken bu araştırmalarda ilerlediğiniz zaman tabi burada zamanla drone üretim merkezi açılacak. 2 tane petrol üretim kuyunuz olacak. Bunların ürettiği petroller ilk başta sizi çok güzel idare edecek arkadaşlar. Güzel ilerliyorsunuz ama şu sonlara geldiğiniz zaman arkadaşlar bakın burada bu iki araştırma ve karargahın yükseltme bedeli toplamda 2 milyon 900 bin varil petrole denk geliyor. Hızlandırmalarınızı buna göre harcamanız gerekiyor. Eğer hızlandırmalarınızı hızlı harcayıp petrolünüz az kalırsa tekrar burada beklemek zorunda kalacaksınız. Çünkü burası çok fazla petrol istiyor. Şu anda her sekmesine bu sondan bir önceki araştırma sekmesine her sekmede 108 bin petrol istiyor. Yani onla çarptığınız zaman 1 milyon 80 bin varil civarı sadece burası petrol istiyor. Son araştırmada görüyorsunuz 543 bin petrol de burada istiyor. Yani son karargahı yükseltmeye eklemeseniz bile yani nereden baksanız 1,5 milyondan fazla e, petrolünüze ihtiyaç olacak. Şimdi burada yavaş yavaş ilerleyip petrolü biriktirdikten sonra gitmek gerekiyor. Tabi para harcarsanız arkadaşlar petrolü hızlı bir şekilde elde edip bu süreci çok hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ben şu an para harcamıyorum arkadaşlar. Neredeyse sonuna geldim. Tabi burası da muhtemelen bir hafta falan sürecek. Şuradaki son araştırmaya 18 gün diyor. Ben bu süreçte bu 18 günlük süreci de 3-4 günde bitireceğime inanıyorum. Tabi bundan sonra asıl mevzu başlıyor. Burada inşaat hızlandırmalarınızı neden harcama dediğimi anlayacaksınız. Karargahı yükselt dediğim zaman arkadaşlar burada şu anda bende 54 gün gösteriyor. 54 gün boyunca beklemek zorunda kalabilirsiniz. Tabi hızlandırmalarınızı boşa harcamadıysanız bunu çok hızlı bir süreç halinde bitireceksiniz. Onun dışında arkadaşlar görüyorsunuz bizde şu anda 3 tane teknoloji araştırma merkezi var. Size de araştırmalar ilerledikçe bir teknoloji merkezi daha eklenecek. Tabi bu teknoloji merkezi eklendikten sonra bir tanesini sürekli petrolde çalıştıracaksınız. Diğerlerini kalan araştırmalarda çalıştırabilirsiniz. Yani bu süreçte arkadaşlar kaynak çok önemli, hızlandırma önemli ve bu işin ilerleyişini bilmek gerekiyor. Sadece şu son kısma kadar gelene kadar hiçbirine boşu boşuna basmayın arkadaşlar. Geride kalırsınız. Bazı arkadaşlarım daha henüz şuralarda falan teknoloji merkezini yeni açmış. Biz ikinci kuyumuzu açtık. İkinci kuyumuzu açtıktan sonra drone atölyesini kurduk. Şu anda en sonda 2 sekme kaldı. Tabi burası da bitmek üzere artık. Ben bitti gözüyle bakıyorum. Bir hafta 10 gün içinde burayı tamamlayacağımı düşünüyorum.
asıl mevzuya geldiğimizde karargahı yükselttikten sonra 0.80-1 milyon arası ortalama güç artışı gelecek takımlarımıza. Tabii göstermek istiyorum. Bazı arkadaşlarım 32 level seviyesine ulaştı. Mesela bizde Başak var 32. 31 olanlar var. Bu arkadaşlarım süreci güzel değerlendiren kişiler. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadan güzelce ilerlediler. Şu anda 35 karargah seviyesine doğru hızla ilerliyorlar. Tabii siz ne kadar erken bu gücü elde ederseniz takımınız o kadar hızlı güçlenecek. Siz daha çok önde olacaksınız. Biliyorsunuz güçlü olan daha çok ödül toplar. Her zaman bu böyledir. Bu konuda anlatacağım arkadaşlar bu kadar. Derebeyi hakkında da bir video çekeceğim. Bu video yayına girdikten sonra bugün onu da inceleyip paylaşmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.